Bugün dikkatinizi kuzeye yöneltmek istiyorum. Burası Arktik bölgesi. İklim değişikliğinin yol açtığı küresel ısınma sonucu bölgedeki buzullar erimeye başladı. Bölge yeni deniz yollarının ve yeni enerji kaynaklarının bulunmasıyla önemli güçler arasında yeni bir rekabet alanına dönüştü. Bu rekabet Kuzey Kutbu'nu daha önce hiç olmadığı kadar kuşatma altına aldı. Ruslar Kuzey Kutbu'nun derinliklerine denizaltılar gönderiyor. Amerikalılar ise kuzeydeki yeni tehditleri izlemek için gözetleme uçakları gönderiyor. Kanada'da uzun süredir görmezden geldiği bölgeleri savunmak için çabalıyor. Peki yerkürenin en yaşanmaz yerlerinden biri Kuzey Kutbu'nda neden bu kadar çekişme var? Çünkü tarihin büyük kısmı boyunca insanlar tarafından yok sayılan bu bölge 20. yüzyılda enerji kaynağı olarak değerlendirildi. 21. yüzyıl ise bu kaynakların sahiplerinin ve satıcılarının kimler olduğunu belirleyecek. Tüm dünya Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu'daki devam eden mücadelelere odaklanmışken dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan önemli gelişmeler hep gözden kaçıyor. Tam da bu sebepten dolayı ONU'nun yeni bölümünde dikkatinizi büyük güçlerin yeni mücadele sahasına çekmek istiyorum. Arktik bölgesi Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren bir bölge. Üç kıtanın en kuzey kesimleri Arktik Okyanusu ve Atlantik ile Pasifik okyanuslarının bazı kısımları da dahil olmak üzere yaklaşık 21 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor. Kuzey Kutbu 24 zaman dilimi ile dünyanın kara kütlesinin 6'da 1'i üzerinde bulunuyor. 30 milyon kilometrekarelik çok geniş bir alan. Kuzey Kutbu bölgesinin büyük bir bölümü 4 kilometre derinliğine kadar ulaşan okyanusla örtülü. Ancak burada karasal alan da bulunuyor. Bölgede 30'dan fazla yerli halkı içine alan yaklaşık 4 milyon insan yaşıyor. Arktik Okyanusu'na kıyıdaş olan Rusya, ABD, Kanada, Norveç ve Danimarka Arktik ülkeleri olma statüsüne sahip. İzlanda, İsveç ve Finlandiya ise Arktik Okyanusu'na doğrudan sınırları olmamalarına rağmen bu statüyü kazanmak için mücadele ediyorlar. Çoğu buzullarla kaplı olan bölge 20. yüzyılın başlarından itibaren yavaş yavaş Kuzey Kutbu'na sınır olan ülkeler arasında egemenlik mücadelesinin konusu olmaya başladı. Bölgenin dikkat çekme sebeplerinden bir diğeri ise deniz ulaşımı. Buzulların erimesiyle hem yeni enerji kaynaklarının ortaya çıkacak olması hem de deniz ulaşımı yönünden elde edilecek üstünlükler ülkelerin bölgeye ilişkin iştahını kabartıyor. Son yıllarda en çok duyduğumuz şey ABD ve Rusya'nın bölgedeki askeri varlıklarını arttırdıklarına dair iddialar. Bu suçlamaların iki ülkenin en üst düzey yöneticileri tarafından dile getirilmesi ise meselenin önemini gözler önüne seriyor. Örneğin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Kuzey Kutbu'nda artan Rus askeri etkisine meydan okuma veya Çin'in bölgedeki yasa dışı hak iddialarını engelleme çağrısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama ise ABD'nin Moskova'ya yönelttiği suçlamalar boş ve temelsiz. Washington, uzun süredir ihmal edilen Kuzey Kutup bölgesindeki Amerikan askeri varlığına birkaç yeni gemi ile arttırmayı planlıyor. Ancak ABD'nin Buzkıran filosunu geliştirip Rus filosu ile rekabet edebilecek hale gelmesi uzun yıllar alacak. ABD'nin inşa etmeyi planladığı 6 Buzkıran gemisinin suya inmesi tahminen 2030'da mümkün görünüyor. ABD Buzkıran filosunun sorunlarının uzun bir geçmişi var. ABD hükümeti 10 yıllar boyunca bu sektöre gerekli fonu ayırmadığı için Amerikan Buzkıran filosu geçmişte SSCB filosu ile rekabet edemediği gibi günümüzde de Rusya filosu ile rekabette oldukça zorlanıyor. ABD'nin envanterine bir bakalım. ABD'nin elinde sadece 3 adet ağır buzkıran gemisi bulunuyor. Bunlardan ikisi hizmete gireli 40 yıl geçti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump görevdeyken önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ülke envanterine yeni bir buzkıran gemisinin gireceğini duyurmuştu. Şimdi gelelim Rusya'nın envanterine. Rusya'nın elinde bulunan mevcut buzkıran gemilerinin sayısı ise 40'ı geçti. Bu gemilerin yanı sıra inşası devam eden dünyanın en büyük 3 adet nükleer buzkıran gemisinin de hizmete girmesi planlanıyor. Rusya ayrıca söz konusu 3 geminin inşasının bitimine paralel olarak 2 adet yeni nesil nükleer buzkıran gemisinin de inşasını başlatacağını duyurdu. Kuzey Kutup bölgesi diğer Arktik devletlerinden farklı olarak Rusya için hayati önem taşıyor. Arktik Okyanusu kıyılarının yarısından fazlası Rusya'ya ait. Aynı zamanda bu bölgede bulunan enerji kaynaklarının büyük bir kısmı da Rusya'nın sahip olduğu bölümde yer alıyor. Bölgede Rusya tarafından çıkarılan enerji kaynaklarından elde edilen gelir, ülke gayri safi yurt içi hasılasının %30'unu oluşturuyor. Küresel ısınma sonucunda buzullar eriyor ve Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan bölgedeki deniz yolları da kullanılır hale getiriliyor. Bu ne anlama geliyor?
Batı Avrupa'dan Doğu Asya'ya ulaşmak için kullanılan Süveyş Kanalı üzerinden geçen yol 23.000 kilometre iken Arktik bölgesinden geçen Kuzey Deniz Yolu yaklaşık 14.000 kilometre. Kuzey Kutup'tan elde edilecek olan bu yol, Avrupa'ya gönderilen mallarda kullanılan Akdeniz veya Atlantik rotasının kısa ve az maliyetli alternatifine dönüşebilir. Bu durum bu bölgenin önemini fazlasıyla ortaya seriyor. Görüldüğü gibi Arktik bölgesindeki enerji kaynakları ve deniz ticaret yolları etrafında devam eden rekabette Rusya avantajlı bir pozisyonda ve günümüzde hiçbir ülke Rusya'nın bu bölgedeki lider konumunu elinden alabilecek güce sahip görünmüyor. Örneğin ABD'nin üst düzey yöneticilerinin Arktik bölgesinde giriştiği rekabetten dolayı sürekli endişelerini dile getirdiği Çin'in elinde yalnızca bir adet buzkıran gemisi var. Dolayısıyla Amerikalı yetkililerin bölgedeki Rus varlığının yarattığı tehlikeden bahsederken aynı zamanda dillendirdikleri tehlikeli bir şekilde artan Çin varlığının ise gerçek bir dayanağı görünmüyor. Kuzey Kutbu uluslararası alan olarak kabul edilir ve Uluslararası Deniz Yatağı Kurumu tarafından yönetilir. Günümüzde buradaki bazı bölgelerin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin gerginlikler de yaşanıyor. Kanada, Rusya, Grönland, Kuzey Kutbu'ndan geçen ve Lomonosov Sırtı olarak bilinen 1721 kilometrelik denizaltı dağları üzerinde hak iddia ediyor. Kazanan ülke Kuzey Kutbu etrafındaki denizlerin 55.000 metrekaresi üzerinde de hak iddia edebilecek. Eğer herhangi bir ülke bunu yapabilirse aya ayak basmak kadar önemli bir iş yapmış olacak. Kanada'da Askeri ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde çalışan araştırma görevlisi Rob Hubert, son yıllarda Amerikan uçak gemilerinin sık sık daha da kuzeye gittiğini görüldüğünü ifade ediyor. Hubert, Soğuk Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ilk kez denizaltılara karşı en büyük savaş tatbikatının Amerikan ve İngiliz donanması unsurları arasında ortaklaşa yürütüldüğünü gördük diyerek bölgenin ısındığını anlatıyor. 11 Eylül'den bu yana askeri odağı Orta Doğu ve Afganistan üzerinde olan ABD, diğer yandan hala önemli olan küresel noktalarda da askeri varlığını koruyor. Kuzey Kutbu'da bundan nasibini aldı ve ABD askeri planlamalarının kayda değer bir kısmını tam da bu bölgede yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da 2019'da Kuzey Kutup Konseyi toplantısında yaptığı konuşmasında bunu açıkça ifade etti. Just because the Arctic is a place of wilderness does not mean it should become a place of lawlessness. It need not be the case. And we stand ready to ensure that it does not become so. Bölgeye olan bu belirgin artan ilgiye rağmen birçok gözlemci ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki nüfuz ve kaynak yarışında Rusya'nın gerisinde kaldığını düşünüyor. ABD'de yönetimdeki bazı kişiler önceki yönetimlerin bu bölge için bütçelerini harcamak istemediklerini söylüyor. Peki bu bir eksik mi? ABD'nin kutupta faaliyetlerine odaklanmaya ve bunları planlamaya başlaması gerekiyor mu? Rusya'nın Arktik'teki askeri duruşu belli. ABD, Rusya'nın Kuzey Pasifik ve Kuzey Atlantik'teki hava savunma sistemlerini inceledikleri ve test ettikleri için ne ile karşılaşacaklarını çok iyi biliyorlar. Kutuplardaki varlığını arttırmak ABD güvenliği için bir zorunluluk haline dönüştü. Bu yüzden ABD, askeri duruşunu iyileştirmek için daha fazla adım atmayı planlıyor. Şimdi sahada yakın zamana kadar arka planda gizlenmekten mutlu olan yeni bir oyuncu var. Çin ile Kuzey Kutup Dairesi arasındaki en kısa mesafe yaklaşık 1500 kilometre. Ancak buna rağmen Çin kendisini Kuzey Kutbu'na yakın bir devlet olarak ilan etti. Ve şimdi Kuzey Kutbu'na ve bölgedeki rekabete giderek daha fazla dahil oluyor. Çin'in bölgeye dahil olmak isteme sebebi sırf kendisini 21. yüzyılın baskın gücü olarak görmesinden kaynaklanıyor. Rusya ile gaz ve petrol kaynaklarına yatırım yapmak için uzun vadeli sözleşmeler yapan Çin, sadece 2025 ve 2030 arasında değil, 30-40 hatta 50 yıllık planlarla hareket ediyor. Çin 2018'de ilk resmi Kuzey Kutbu bildirisini yayımladı. Raporda işletmelere altyapı teşvikleri yapılacağı ifade edilirken kutupta bir tür İpek yolunu oluşturacak bir deniz yolu da öngörüldü. Kısaca gelecekte Kuzey Kutbu'nun uygun bir ulaşım rotası olma durumunda Çin oyunda erkenden yer almak ve gerekli altyapıları inşa etmek istiyor. ABD Jeolojik Kurumu'na göre 160 milyar varil petrol ve dünyanın henüz keşfetmediği doğal gazın %30'u Kuzey Kutup bölgesinde bulunuyor. Bölgede kara ve deniz sahası olan ülkeler Norveç, Rusya, İsveç, Finlandiya, İzlanda, ABD, Kanada ve Grönland'a bağlı olan Danimarka. Büyük bölümü deniz olduğu için aynı Antarktika'da olduğu gibi burada da çevreyi koruyacak uluslararası anlaşmalar yok. Öte yandan küresel ısınma bölgenin büyük bölümünde buzların erimesine neden olduğu için sondaj kolaylaşıyor. Örneğin Avrupa'nın en büyük petrol üreticisi
temsilcisi Norveç 2016'dan beri Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Barents Denizi'nde petrol ve gaz aramak için çeşitli lisanslar aldı. Rus petrol şirketleri 10 yıldan fazladır bölgede çalışmalar yürütüyor. 2 yıl önce bölgede büyük bir petrol sızıntısı meydana gelmişti. ABD'de petrol şirketlerine Alaska'nın kuzeyinde sondaj izni vermeyi planlıyor. Alaska'da 1989'da Exxon Valdez'in sondaj çalışmaları sırasında büyük bir petrol sızıntısı olmuştu. Sızıntı el değmemiş doğayı da tehlikeye atmıştı. Son olarak birçoğumuz için Kuzey Kutbu hem coğrafi hem de bağlantı açısından oldukça uzak görünen bir yer. Ancak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise örgütün Kuzey Kutbu'na her zaman odaklandığını söyleyerek Soğuk Savaş'tan kalma tehditler ve zorluklar gördük diyor. Haritaya bakıldığında kuzey noktasının Rusya ile Kuzey Amerika arasında en yakın yol olduğunu görebiliyoruz. Denizaltılarının orada özellikle Soğuk Savaş sırasında onlarca yıldır faaliyet gösterdiğini bilirsiniz. Ancak şimdi daha modern denizaltıların çoğu geri döndü ve Soğuk Savaş sırasında gördüğümüzle çok benzer şekilde faaliyet yürütüyorlar. Ben Nazgül Kencetay. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum.